Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar kolay bir pasta tarifim var ki bundan sonra hep böyle yapmak isteyeceksiniz. Bol lezzetli, bol çikolatalı bu pasta tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Pastanın pandispanyası için 4 tane yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum ve yumurtalar ile toz şekeri, yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük bir kıvama gelinceye kadar yüksek hızda çırpıyorum. Yumurtalar bu şekilde köpük köpük koyu bir kıvama geldikten sonra şimdi içerisine 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket şekerli vanilin ve son olarak 1 paket de hamur kabartma tozu ekliyorum. Ardından tüm kek malzemelerini güzelce karıştırarak kakaolu kek hamurunu hazırlıyorum. Koyu kıvamlı çok güzel bir kek hamuru hazırlamış oluyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu kek hamurunu yağlı kağıt sermiş olduğum 28 santimlik kelepçeli kalıbın içerisine aktarıyorum. Kek hamurunu güzelce kalıbın içerisine aktardıktan sonra hazırladığım keki soğuk fırına veriyorum. Fırını 180 dereceye ayarlıyorum ve yaklaşık 35 dakika kontrollü şekilde keki pişiriyorum. Kürdan testi yapıp kekin tamamen piştiğinden emin olduktan sonra çıkarıp soğumaya bırakıyorum. Pasta kremasını hazırlayacağız. Şimdi bunun için Doktor Oetker'in sade pasta kremasını kullanıyorum ben. Çok pratik olduğu için zamanım olmadığında ben bu pasta kremasıyla hazırlamayı tercih ediyorum yaş pastayı. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Hemen sade pasta kremasının tozunu karıştırma kabının içerisine aldıktan sonra kutusundaki yazan miktara göre 1,5 su bardağı soğuk sütünü ilave ediyorum. Ve oda sıcaklığında iyice yumuşamış 1 yemek kaşığı tereyağını da şimdi içerisine ekledikten sonra kremayı bir mikser yardımıyla çırparak hazırlıyorum. Eğer pasta kreması kullanmak istemezseniz bunun yerine krem şantiyi az miktarda süt ile çırpıp koyu bir kıvamda krem şanti hazırlayarak o şekilde de kolay pasta tarifini hazırlayabilirsiniz. Kremayı güzelce çırptım, hazırladım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı da damla çikolata ilave ediyorum. Çok güzel bir doku ve lezzet kattığı için. Dilerseniz meyve ilavesi de yapabilirsiniz bu kremanın içerisine. O da çok yakışacaktır pastaya. Oda sıcaklığına gelen dinlenen pandispanyayı şimdi kalıptan çıkarıyorum. Altındaki yağlı kağıdını da hemen hızlıca çıkarıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz bu kakaolu keki uzun ince ve keskin bir bıçak yardımıyla hemen ortadan ikiye kesiyorum. Keki keserken kullandığınız bıçak ne kadar keskin olursa pandispanyayı kesmeniz o kadar rahat ve kolay olacaktır. Bu şekilde çevire çevire kestikten sonra hemen üst parçasını kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi iç dokusu da muhteşem. Çok güzel kıvamlı bir kek oluyor aslında bu. Koyu kıvamlı bir kek diyebilirim. Kekin taban kısmını servis tabağının içerisine aldıktan sonra üzerinden bol bol süt gezdirerek keki ıslatıyorum. Bu aşamada soğuk sütle keki ıslatarak hazırlıyorum. Kekin tabanını ıslattıktan sonra şimdi kelepçeli kalıbı tekrar kekin etrafına yerleştiriyorum. Ve hazırlamış olduğum pasta kremasının büyük çoğunluğunu ilk katın üzerine koyup yerleştiriyorum. Pasta kremasından çok az bir kısmını da pastanın üzerine sürmek için ayıracağım ama dediğim gibi büyük çoğunluğunu ara kat için kullanıyorum. Ve hemen bir kaşık yardımıyla hızlıca kremayı yayarak düzeltiyorum. Eğer kolay pasta tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Kremayı güzelce yayıp düzelttikten sonra kekin diğer yarısını da kremanın üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bu katı da yine aynı şekilde süt ile güzelce ıslatıyorum. Toplamda 150 ml soğuk süt kullandım kekleri ıslatmak için.
Gördüğünüz gibi kek birazcık küçüldü piştikten sonra. Kenarlarında da hafif boşluklar kaldı ama bizim için hiç önemli değil. Pastanın kremasını yayarken bu boşlukları doldurarak kremayı güzelce yaydım ki böylelikle hem o kekin ince olduğu görüntü kapandı hem de böyle sanki sadece tabanında kek varmış ama arasında kek yokmuş gibi görüntülü çok güzel bir pasta hazırlamış olduk. Bu dezavantajı avantaja çevirdik aslında. Kremanın üzerini güzelce düzelttikten sonra bu şekilde bir hamur kesici yardımıyla da üzerini tamamen pürüzsüz olacak şekilde düzeltiyorum. Çünkü pastanın üzerinden şahane bir çikolatalı ganaj dökeceğiz. Onun öncesinde dümdüz olmasını istiyorum. Çikolatalı ganaj için 150 milim kremayı ocağa alıp ısıttıktan sonra içerisine 150 gram çikolata ekliyorum. Çikolatayı bitter ve sütlü olarak karışık kullandım ben. Siz isterseniz tamamen bitter, tamamen sütlü olarak da kullanabilirsiniz. Çikolatalar eriyinceye kadar karıştırdığım güzel bir çikolatalı ganaj hazırladım. Hazırlamış olduğum ganajın ilk sıcağı çıkıncaya kadar biraz dinlendirdim. Pastanın kremasını eritmesini istemiyorum çünkü. Oda sıcaklığına gelen çikolatalı ganajı hazırlamış olduğum pastanın üzerinden güzelce gezdirerek döküyorum. Çikolatalı ganajı pastanın her yerine döktükten sonra hemen hızlıca şöyle kalıbı elimle kaldırıp kenarlara doğru da yayılmasını sağlıyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz bu çikolatalı pastanın üzerine süslemek için bir beyaz çikolatayı benmari usulü erittim. Böyle az miktarda sıkma torbasının içerisine aldım ve pastanın üzerine şeritler çekerek süslüyorum. Eğer çikolatalı pasta nasıl yapılır diyorsanız, kolay çikolatalı pasta tarifi arıyorsanız, 5 çay tarifleri için pasta tarifleri arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay çikolatalı pasta tarifi diyebilirim. Hatta arasındaki kremayla parfait tadında bir pasta hazırlamış oluyoruz. Çok lezzetli, çok hafif, çok da güzel bir pasta tarifi oluyor. Çikolatayı doyuran pastalardan bir tanesi diyebilirim. Hazırlamış olduğumuz bu kolay çikolatalı pastayı bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra kalıbından çıkarıyorum ve üzerini de kırmızı meyvelerle süsledikten sonra bu nefis kolay pastamız servis için hazır. Dışından görüntüsü tek katlı kekli bir pasta gibi görünse bile iki katlı olan şahane bir çikolatalı pasta hazırlamış olduk. Eğer kolay çikolatalı pasta tarifimi beğendiyseniz, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu nefis çikolatalı pasta tarifini denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Ben bu pastayı misafirlerim için hazırladığımdan final kısmını ancak bu şekilde gösterebildim sizlere ama yine de dokusunu, yumuşaklığını ve kıvamını görüyorsunuz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.